Şimdi futbolun mucizesine kapılma zamanı. Dolabını Coca-Cola ile doldur ve zafere inan. Herkese merhabalar, sevgiler. Coca-Cola'nın sunduğu FIFA Dünya Kupası, kupaların kupası gün sonu programımıza hoş geldiniz. Dün sıkıcı maç bekliyorduk, uzatma falan bekliyorduk. O ne dediysek oldu be. Çok isabetli bir tahmin olmuş. Chatimiz de bayağı renkli. Bayağı bir gelir getirmiş bu maçın üstü bize hariç herkese. Hocam ne habersiniz? İyiyiz abi, siz nasılsınız? Bastığımız yerde ot bitmiyor ya. Kesin, ya da basmadık mı da bayağı bitiyor. Aynen. Hemen menümüzü verelim çünkü bugün bayağı yoğun konuşacağız. Dünkü maçlar pek tahtaya kaldırmamıştı ama bugün tahtada Aynen. geçecek resmen. Tabii ki de bu 6-1'lik şahane galibiyetini konuşacağız Portekiz'in. Biraz öndeki üçlü nasıl dizildi, neler yaptı? Portekiz Ligi bu takıma ne katmış? İşte Schmidt Hoca'dan tutun Amorim'e kadar konuşacağız. Bayağı keyifli bir, yani maç izlerken de keyifli bir sohbet oldu bizde. Ondan sonra İspanya Fas'a geçeceğiz. Fas çok büyük bir sürpriz yaptı. Nasıl yaptı? İspanya ne hedefledi olmadı, Fas ne hedefledi oldu, onlara bakacağız. Ondan sonra eşleşmeyi konuşacağız, adettendir. Fas Portekiz. Ondan sonra tahmin ve fikstürü konuşacağız. Biz yarın zaten bir tatile giriyor. Bizi özleyeceksiniz biraz ondan sonra. Ama tahmin oyunumuza yine bakacağız. Biz yakalayamadık sizi. Chat'imiz de bu hafta 6-1'i de bilemeyin sevgili chat. Ondan sonra da yine tatlı tatlı sohbetimizle, chat'imizin sorularıyla kapatacağız diyelim. Hocam önce bir genel bakalım isterseniz. Olur. Maça. Sizle başlayalım, sonra Kıyıcı hocamızla tahtada devam ederiz. Abi tabii sürprizden başlamak lazım. Portekiz basını için çok sürpriz değildi. Bir iki gün önceden altyapısı yapılmaya başlanmıştı. Ama Ronaldo'nun olmaması her türlü sürprizdir. Yani bu çok büyük bir hocalık kararı. Bu kararı veriyorsan, kulüp takımlarında da hep böyle söyleriz. Büyük kararlar alıyorsan hem oyun olarak bir karşılığı olmak zorunda, hem de skoru almak zorundasın. Hoca hem oyun olarak kart vizit attı, hem de çok acayip bir skor aldı. Ben yani günün kazananı Fernando Santos oldu. Saha içinden bağımsız şekilde. Evet, yani hoca Ronaldo Fernandes krizini Ronaldo'nun yanında yönetti ve Ronaldo'yu kulübede oturttu. Yani adam her türlü otoriteyi sağladı. Onu da kendisine saygısızlık yapıldığını düşündüğü için yapmış olması da ilginç bir
Geçen maçta oyundan alındığında bir tribal enfeksiyon yapmıştı Ronaldo. Ondan dolayı tahtada anlatalım olmazsa. Hocam buyurunuz ya. Tamam. Yani şeyi söyleyelim. Turnuva başı bir takım eşleşme turunda yani eleme turunda 6 tane gol atacak deseler, buradan 10 takım çıkar deseler ilk çıkaracağım takımlardan biri Fernando Santos takımı olurdu. Gana diyorum. Uruguay maçı çok heyecanlandırmıştı bizi oyun olarak. Acaba devamı gelecek mi? Soru işareti hep oydu. Güney Kore maçı çok özel bir maçtı. O maçtan sonuç çıkartılmazdı. Eleme turunda bu futbolu oynatması çok mutlu etti. Yani yanıldığım zaman ben çok mutlu oluyorum bu şekilde. Hakikaten. Çok mutlu etti yani. Abi mesela ilk soracağım soruyu sen dizmişsin zaten. Ben bu takım 4'ü dizdim. 3'ü dizdim izlerken. Hatta demiştim ben bu maçı bir daha izleyeceğim evde diye. Çünkü yeterince maç izlemedik. Bu geçtiğimiz 60 günde bazılarını 2 kere izleyeceğiz. Bu takım 4-3-1-2 mi oynadı? 4-3-2-1 mi oynadı? 4-3-3 mi oynadı? Ben anlayamadım. Senden dinleyelim. Abi şöyle esasen Uruguay maçında 4-1-2-1-2 gibi, yani burada Ruben Neves'le başlayan mesafeler arası iç oyuncularının daha böyle geniş. Bir de burada forvet arkası pozisyonunda Felix'i zaman zaman kullanan bir Santos Hoca dizilimi görmüştük. Werder Bremen, Schmidt Hoca'nın 4-1-2'si gibi. Kısmen diyebiliriz yani. Ama şimdi bugünkü yaptığı şey bence Portekiz'in hem oyun teorisine hem de Ronaldo'suz artık Gonçalo Ramos'lu yeni yapıya çok hareketlilik kattı. Tabii bunda Murat Yakın Hoca'nın da 3-1-4-2'yi tercih etmesinde bence çok önemli bir ekstrem durumu var. Hem Widmer'in hastalanmış olması hem de Rodriguez'in burada sol stoper gibi, yani sol kenarda oynayan oyuncunun sol stoper gibi oynaması. Ben biliyorsunuz tahtada da karıştırıyorum ya sağ solumu. Elvedi normalde o rolün oyuncusuydu değil mi? Evet, Oynamayanlardan. evet. Daha böyle dengeci, kesici bir savunma, bildiğimiz 4 numara stoper tarzı bir oyuncuydu. Burada ben özellikle yani İsviçre özelinden şunu söyleyeyim. 4-2-3-1'i ezbere bilen Murat Yakın takımının, hani ulusal ligde olmak üzere ezbere bilen bir İsviçre'nin bu maçta özellikle Portekiz gibi ön taraftaki hücum çeşitliliği olan bir takıma diziliş değişikliğini yadırgadım. Zaten cezayı çok ağır kestiler buna ithafen. Portekiz'le ilgili şunu söyleyebiliriz. Zaten standart ikilimiz hani Diaz ve Pepe, ki Pepe hani geçen programda da övmüştük. Nefis bir performans ortaya koyuyor attığı golün dışında da. Burada abi derinde Carvalho'yu kullandı. Özellikle Carvalho'nun fizik gücüne nazaran kesiciliği, orada baskıda topu alıp hemen yanındakilere vermesi. 2 tane 8 gibi oynattı bugün özellikle. Hem Otavio'yu hem de Bernardo'yu. Yani bunlar sürekli arkada Carvalho'nun olduğu bilinciyle hem öne oynadılar abi hem de baskıda Carvalho'nun buradaki kesiciliğinden faydalanıp topu hızlı oyuna soktular. Bu bence çok derin bir fark Peki yarattı. abi orada mesela geçen maça göre daha fazla ileriye destek verebildiler dedin ya. Evet. Orada Ronaldo'nun yükünü savunmada taşımamalarının da etkisi var mı? Kesinlikle var. %100 katılıyorum abi. Çünkü bu taraf abi çok hareketliydi. Özellikle Bruno, Felix ve Gonçalo Ramos zaten Benfica'da Ramos bir nebze böyle oynuyor. Schmidt Hoca devamlı böyle hareketli, gollük pozisyonlarda da yani 2 pozisyon geliyorsa birini içeri tıklatmaya çalışıyor. O nitelikte ve nicelikte bir oyuncu. Hal böyle olunca da şimdi burada büyük bir yapı değişikliği var abi. Buraya Şaka'yı mecburen geriye attılar yeni düzende. Freuler'le Sol aslında buraya gelmek istedi ama bunlar çok itti abi. Yani zaten maç burada bitti ilk yarıda. Merkez orta sahayı ele geçirdiğin zaman Portekiz için, ki çok yönlü bir takım abi. Hani ofansif çeşitliliği çok fazla bir takım ve bunu yaparken Leao dahi oynamadan bunu Biz becerebiliyorlar. mesela maç önünü konuşurken dün şeyi biraz atlamışız burada. Hani İsviçre'nin yapamadığı bazı şeyleri Aynen. göremedik falan demiştik. Bu orta sahada mesleği kısa pas olan bir tane Allah kulu yok. Aynen. Yok yani. Aynen. Ve bunun fizik gücü, yani Pellegrini'ye özel bir teşekkür lazım. Gerçekten Betis'te de inanılmaz bir 2 sezon geçiriyor. Geçen sezon ve bu sezon. Carvalho'nun fizik gücü Türkiye'de çok yazılmıştı. Çok fark yaratıyor. Burada mesela Ruben Neves de evet pas ayağı daha iyi belki Carvalho'dan ama dağılabilir. Bu biraz şeylik oynuyor. Nasıl söyleyeyim? Patrick Vieira'cılık oynuyor burada Portekiz adına. Onu esasen söyleyebiliriz. Bir de ben buradaki tercihlerde mesela Dalo'yu Kore maçında oynatmıştı. Performans fena değildi. 2-3 tane kilit pas attı bekten. Buraya Cancelo'yu koymadı. Burada inandığı düzenle gitti Santos Hoca. Ki yani. Burada da ben şeyi düşünüyorum abi. Cancelo'yu çizgiye değil de Guerrero buradan zorlasın diye, koridor yapsın diye. Doğru bir tercih. Öndeki oyuncu hep içeride. Ki burada Widman yok. Fernandes var. Fernandes çok kötü bir maç çıkarttı haliyle. Çağrı'la beraber. Yani burayı abi Guerrero, Bernardo ve Felix'le beraber zaten bitirdiler. Burası komple kapandı. Dalot da buradan gelince
oyun motoru deriz ya. Oyun motoru hep çalıştı abi. Portekiz'de yine çalıştı. Zaten Murat Yakın'ın yüz ifadesinden gollerden önce bile o tedirginliği anlayabiliyorduk. Özellikle hiç cevap veremedi. Şimdi Şakir gibi oyuncum var. Sürekli burada 10 numarada serbest oynamış. Zaman zaman kenardan oyun kurucu kanat gibi oynamış. O denklemde ikinci forvet oynadı. İstediği pozisyonları bulamadı. Sadece bir duran top vuruşu var haliyle ilk yarıda. Maçı zaten Portekiz bence bugünkü kararıyla beraber orta sahada bitirdi abi. Bundan sonraki yapı ne olur? Yani Ronaldo denklemden çıkacak gibi gözüküyor. Bugünkü performansıyla beraber, bu oyun hareketliğiyle beraber. Zaten kalan maçlarda da özellikle Fas maçı ilginç bir maç olacaktır. Ben çok doğru bir kadro yapısı ve sinerjisiyle oynattığını düşünüyorum bugünkü mantalitesine. Yani Sırbistan maçındaki bu takımın 2 gol yediği sekans var ya, oradaki zaaflarını çok iyi Fernando Santos Hoca çıkartmış. Abi de konuşabiliriz ya, ister burada ister orada, ama hazır oradayken orada sorayım. Şimdi bu takımda dünyanın en iyi liglerinde, en iyi takımlarında oynayan birer oyuncu mutlaka var. City'sinde var, United'ında var, işte her yerde var. Aynen. Ama 11'de 4 tane Portekiz Ligi'nden oyuncu vardı. Şimdi biz işte Totti'ler, Messi'lerde izlediğimiz maçları konuşuyoruz. O maçları da 2 gözümüz var, 3 kişiyiz. Hafta sonu izleyeceğimiz maksimum 7-8 maç. Yani günde 3 maçı geçemiyorsun zaten. En iyi maçları seçiyoruz ve son 6 aydır, 7 aydır mutlaka bir Portekiz maçı giriyordu, Portekiz Ligi. Burada Amorim'lerin, Schmidt'lerin, Conceição'ların da payı var gibi geliyor bana bu başarıda. Yani teknik direktörlerin lig içinde yarattığı rekabet aynısı bizim 2002-96 arasındaki milli takımlara geçerliydi. O kaliteyi yani oyuncu grubuna kattıklarını görebiliyordun. Özellikle yani kaleciden başlayarak Diego Costa'nın özgüveni, burada oynadığı zaman Otavio'nun Porto'daki performansı, hatta burada Amorim'in elinden geçmiş bir Palhinha Fulham'a gitti geçen sezon özellikle. Ramos bahsettik mesela, Schmidt takımında Nunez'den sonra o boşluğu doldurdu. O kütle ağırlığını koydu. Yani 3-4 tane Abi oyuncu 40 yaşında Pepe. 40 yaşında Çıktı, Pepe yapıştı. Porto'da aynen dediğin gibi hala lider stoper özelliğini gösteriyor ve örnek şekilde oynuyor. Hatta daha da nasıl söyleyeyim, sertliğini de bırakmış, takımı yakacak sakarlığı da bırakmış. Daha da kontrollü oynuyor ve inanılmaz bir ikili oldular burada. Baba yaşlanmamış, yıllanmış ya. Aynen, ben kesinlikle abi Portekiz, yani Conceição, Amorim ki kontrat uzattı. Schmidt'in çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Net. Santos'un işini de kolaylaştıran şeylerden biri bence bu. Abi sen oturmadan ben bir Carvalho'ya dönmek istiyorum. Huzebay isimli takipçimiz özellikle övün demiş. Sen bir tur övdün, bir turda ben öveyim. Şey deyip öveyim. Burada 2 stoperi üçledi. Bayağı 3 stoper oynamasını sağladı. Ön tarafında üçlü orta saha oynamasını sağladı. Diyebilir miyiz abi? Biraz Türkiye'ye özledik, Türkiye'den örnek vereceğim. Bruno Alves, Egemen, Mehmet Topal. Net. Yani buradaki yapıda... Daha iyisini de derdik aslında. Daha iyisini de derdik. Aklıma o geldiği için Bruno Alves'den. Abi İsviçre'nin şu tercihi bence hem bu maçı yaktı. Hani gruptan çıktılar ama grupta oynadıkları futbolu da yaktı. Çaka'yı derinde oynatma tercihi. Çaka'yı derinde oynattığın zaman bütün yaratıcılık buradan Jibril Sov'la Freuler'i iki hattın arasına sokmaya kaldı. Carvalho izin vermedi abi. Tek başına 2 tane adamı bitirdi ya. Hiç 2 hat arasına Abi şurada yani 2 stoperin önünde şu bölgeyi komple kapatıp da şuradakilere 2 tane 8 numara inanılmaz bir konfor alanı 2 yarattı. kişilik oynamak bu ya. Bunu Uruguay maçında yaptığında hatırlarsanız Neves'le, evet Neves burada performans verdi. O maçı ikinci yarı kazandılar ama Uruguay'ın XG'si yükselmişti ikinci yarıda. Pozisyon bulmuş yerde. Bugün İsviçre şey edemedi, yani düşünemedi bile. Yok. Yani Akanji'nin organizasyondan işte gelip de kornerden burada kafayı vurduğu bir golle skor elde ettiler. Bence çok iyi çalışmışlar dersine. Bu biraz da nasıl söylenir? Bu taraftan gelecekler, hani şeyde tekrar gösteririz. Bu taraftan gelecekler de Portekiz bayağı burada sıçradı. Abi hep demiştin ya sen, 9 numaraların turnuvası Şöyle oluyor diye. açabilirim abi hatta. Ondan sonra Hocam bu nasıl bir şov? vallahi hocam yani kupa resmi yine Kupa yine bozdu. kahkaha attırdı ama. Silemedik. Kupa bittikten sonra bile gol makinesine falan bile sızabilirim. Abi şey böyle yazın bir canın dondurma çeker ayaküstü alırsın. Külah çok çirkindir ya. Onun gibi. Olsun. Ben mesela neden coğrafya kötü? Bu yüzden. Abi şu Portekiz burada bence ben de varım bu potta diye çok net bir mesaj verdi. canım, bugün. burada- Yani Ronaldo olmadan tabii şimdi işin bir kısmı da magazine döndü. Ronaldo girecek mi, tribünler alkışlayacak mı falan da. Bence artık o da bugünkü performanstan sonra bir nebze Ronaldo egosunu bir nebze geride bırakmıştır artık. Abi şeyle ilgili hep 9 numaraların turnuvası diyorduk ya. Burada da şimdi Arjantin çok kötü başladı.
hafif toparlaması o savunmanın önüne Enzo'yu çözmesiyle başladı. Evet. Fransa'da Griezmann'ı oynatan Tchouaméni'yi hep övüyoruz. İngiltere'de Rice'ı övüyoruz. İşte İspanya'da Aynen. Fas maçında ilk defa Busquets'in yerine oynattı, onu konuşacağız. Brezilya'da Casemiro'yu övüyoruz. Hırvatistan'da Brozovic'i övüyoruz. Hollanda'da De Jong'un yeni rolünü övüyoruz. Yanında Derun'la. Burada da Portekiz'in işleri toparlaması, Gana maçında da oynadı değil mi Carvalho. Carvalho. Hemen bakıyorum. Bence oynadı abi. Yani o savunma önünü çözmek de Gördüm, çok hatırlıyorum. önemli ya. Yani Aynen. bir yandan da ön libero Abi, turnuvası oluyor. En underdog takım Amrabat. Sofyan Amrabat uçurdu hakikaten. Haklısın. Yani inanılmaz bir performansla oradaki hani kalitesi belki bunların hepsinden daha düşük olduğu kabullenen bir takımı denge oyununda da oynatıyor abi. Hatta Gana bir maçı çıkış yaptı. sonradan girmiş abi. İspanya maçında çok da tehdit yaratan şekilde onu gösterdiler. Yani şu son 16'da pardon çeyrek finalde ön liberosu kötü takım yok. Net. Hepsi prima. Doğru. Bu da senin dediğin gibi belki bu turnuvadan sonra hani 2014'te tik taka bitti diye bir algı vardı ya. Öyle bir sonuçlardan sonra defansif orta sahaların daha da emniyetli, yani 2 tane 8 numara oynatabilme becerisini teknik adamlarda yeniden göreceğiz. Yok abi, ön liberoluk bitmez. Arada Evet. çıkar hep böyle büyük takım ön liberoyla oynamaz diye laflar edilir. Bir bakarsın aslında hepsi ön liberoyla oynuyor. Sadece şekil değiştirir. Aynen yani. abi. Ben Yani yerime geçeyim. Geç şeyden geçelim abi, bir de Koray giriyordu orada, bir yarım kaldı. Yani Ramos'un performansı Morata'ya çevirip oradan, çünkü Morata'nın oynamaması etkiledi mi? Sen çünkü seviyorsun 9 numara oynasın takımlar diyorsun. Arada çok iyi orta sahacıları ve çok iyi problem çözen iç oyuncuları olan takımlar bence 9 numarasız oynamayı hak ediyor. Hakkını veriyor o oyunun. Ama geri kalan bütün takımlar 9 numara istiyor, bağıra bağıra istiyor. Evet. Bugün o serbest gezici Felix ve Bernardo Bruno üçlüsünün o kadar rahat oynamasını sağlayan şeyde o adamın vardığıydı. Aklım şeye gitti, size de söyledim. Yani bu sene Benfica bir Juventus maçı oynadı. Maç 4-3 bitti ama maçın hakkı gerçekten 7-1 falandı. O maçta bir türlü gol atamadı. Pozisyonlar geldi, atamadı ama çok az topa dokunarak Haaland'ın City'deki rolüne benzer şekilde her dokunduğunda diğer oyuncular pozisyona giriyor. Her dokunduğunda takımına faydalı bir iş yapıyor. Ramos abi, hoş geldin hayatımıza reis diyelim. Evet hocam, Liverpool yanlış 9'u mu aldı? Benfica'dan. Abi ama Benfica'da öyle bir şey ki Bir şimdi. de Liverpool'lulardan minik bir lincimi yiyeyim. Abi Benfica orada bir şey dönüyor ya, yani Felix çıkartıyor herif. Saçma sapan bir paraya satıyor. Bunun yerine ne koyacak diyorsun? 2 sene sonra Darwin Nunez geliyor. Nunez'i saçma sapan paraya satıyor. Hop, Nunez de mesela Portekizli olsa ne olacaktı bu takımın rotasyonu? Nasıl bir rotasyon olacak? Benfica çıkartıyor abi. Seneye bunu da şeye çakarlar. United'a çakarlar. Benfica yine birini kaybetti falan derken bu sefer de Ramos çıkmaz da, atıyorum, Portekizli isim gelmedi aklıma. Başka Mamos bir isim. Mamos çıkar. Son 16'ya kadar olan kısma göre sorayım. Ön libero, santrafor, kanat forvet. En çok parıldayan şu an kim? Hangi mevki? He. Sizce? Kesin ön libero. Ön libero dedik Tchouaméni, Rice, Amrabat. Fransa deyince Griezmann'ın rolü akla geliyor. Sonra Tchouaméni sayesinde diyorsun. Arjantin'de oynatılmadı Enzo. Derinde oynatıldı. Arjantin kazanmaya başladı. Bir de öyle bir durum var. Yani bütün dertleri çözenler hep onlar. Ya, Brezilya'da Casemiro maç aldı ya. Tabii. Aynen. skor da Aynen. yapıyor ya. Nefis bir golle maç aldı. Şimdi chatimizden gelen soruların çoğunu zaten yanıtlamıştık. Abi İsviçre'yi yolladık. İsviçre'ye dair diyeceğimiz bir şey kaldı mı? Şu turnuvayı, yani biz kime üzüldüysek, bunlar niye çıktı? Keşke bunlar yerine başka takım çıksaydı dediğimiz bütün takımlar harbi çok kötü son 16 oynadılar. Yani Embolo benim beklentimin üzerinde bir turnuva geçirdi. Ben Embolo'yu böyle santraforluk işleri yapabileceğini çok düşünmüyordum. Marcus Thuram'ın Gladbach'a gittikten sonraki bir dönüşümü var ya santrafora. Ona benzer bir dönüşüm bu turnuvada geçirdi. Monaco'da da önde oynuyor ama hep iki forvet oynuyorlar Wissam Ben Yedder'le. Onun dışında Widmer hoşumuza gitmişti. Bugün oynayamadı. Başka hiçbir şey olmadan bunlar da tamamlıyor turnuvayı. Murat Yakın Hoca'nın o 4-2-3-1'i Petkovic'in takımından daha stabil, daha sert. Ama üçlüye dönmek zorunda kalınca. Bir de hatası yapmış. Zaten turnuva başında çok eleştiriliyordu. 4 kaleci çağıran nadir hocalardan. 4 kaleci çağırdığı için bir sağ bek çağırmamış. Sağ bek çağırmayınca üçlüye dönmek zorunda kaldı. Üçlü Gana ile bir hazırlık maçı yapmışlar. Onda paramparça olmuşlar zaten. Oynayamıyor bu takım üçlü. Yani çağıra geldi biraz bu Bir şey. de Portekiz çok bela bir takım. En Tabii. test edilmeyecek takım abi yani.
üçlü orta saha, yani üçlü stoper, ortada bir de Şaka, derinde oynatıyorsun. Başına dert açacak bir takımda. Şey geldi aklıma İspanya'ya tahtaya kalkmadan. Onu burada biraz görüyoruz gibi. Abi İngiltere büyük bir fark attı ya İran'a. Herkes çok mutlu, çok keyifli. Geri Lineker Hoca'nın yayınında işte bir yandan övülüyor, bir yandan başka türlü övülüyor. Lineker duruyor. Bence biraz erken form tuttuk diyor. Yani Portekiz büyüye geliyor ya biraz. Ben biraz Brezilya'da, ki tuttuğum takım Brezilya benim. Biraz da İngiltere'de acaba dedirtti bana Lineker'in o karamsarlığı. Portekiz hep büyüye geliyor. Evet. Portekiz hep üstüne koya. Doğruyu bula geliyor teoride. O çok ilginç oldu. Chat'imizden bir şey gelmiş. Gonzalo Ramos'u gönderince Henrique Araujo'yu çıkarırlar. Fritz hocam demişler. Bunu kendime not alıyorum. Şurada hazır Abi bilgisayar Portekiz Ligi başındayken. bende hiç yok. Kıyıcı ve Koray daha çok üzülüyor. Ben O de daha yüzden ben ziyade yorum şuraya yapamayacağım. kopyala yapıştır yapayım da eve gidince FM'de alayım oyuncuyu. Öyle yapalım. Şimdi, Ama bu da nasıl bir hoca talihidir ya. Yani Evet. 3 gol bir asist yapacağını bilerek atmazsın Şu an sahaya. Ten Hag ne düşünüyordur? Ten Hag ne düşünüyordur şu an? Bunu Ramos Hayır, açısından Ronaldo mı? açısından. Ha, Oynamada abi, 3 tane gol attı ya yerine oynayan. O baba çok rahatladı zaten ya. Babanın artık hiç Dünya Kupası bile izlemiyordur. O kadar kafa rahatladı ki. Takımı ele aldı. o Bir de zaman Bruno konuşmuyoruz da Bruno'nun performansı da Olağanüstü muhteşem oynuyor. Ama Ronaldo açısından sağ dışında şunu söylemek lazım. Euro 16'daki sakatlandığındaki Ronaldo gibi kenarda Santos'a yardımcı antrenör pozisyonunda bütün golleri sevinen, oyunun yani tur geçilme heyecanını yaşayan Ronaldo pozisyonuna kendini soksa, yani tamam sen hazırlık kampını işte çocuğum hasta, ailevi nedenler, United'ı ikinci gelişinde benimseyememe, bir sürü sorunla geçirdin. Bence onu çok daha büyütür. Şu an onun farkında değil, o psikolojide değil. Ama belki bir 5-6 sene sonra kitap Ama- yazdığında onu belki keşke böyle yapsaydım diyebilir. Vücut dili iyi değil miydi? Vücut dili iyi. Girerken İyi. iyiydi Bir ve tık daha iyi olabilir ama bence. ve bence hoca orada biraz ya bu bir tık lafı nereden dolandı ağzımıza? Abi bana ceza verin. Her bir tık dediğimde Gibideki Yılmaz Ersoy gibi. yok, ben podcastlerde ben çok yapıyorum size. senden mi takıldı abi? Ben bir çıt da diyordum da bir tık da Şey- daha kolay geliyor. Bir yandan istatistik okuyup bir yandan size soru sorarken Günlük hayatımda da çok kullanmaya başladım. Her şey bir tık. Ya ben bile 70'e doğru artık alması lazım diyorum. Abi maç 5-1 hatta 5-0 mıydı? 5-0 ya da 5-1 bence geç aldı biraz. O kadar da gerek yok abi, al artık. Aynen. Ve de başka bir şey. Ben Ronaldo hayran değilim. Özellikle bana bu bıyıklı kim? Niye sallıyor Ronaldo'yu diyen dostlar bilir. Ama Ronaldo sahaya girerken çıkan uğultu, top ayağına değecek gibi olunca çıkan uğultu. Bunu yaşamayacağız bir daha. Messi ve Ronaldo bırakınca muhtemelen. Çok Tabii başka tabii bir şey. aynen aynen. net. Şimdi biz bu maçla ilgili, yani bu maç günüyle ilgili iş bölümünü dün yaparken, yani maçlar nasıl olur derken, bu maçtan beklentimiz biraz sıkıcı, uzatmalara giden sert bir maç. İspanya Fas'tan beklentimiz de biraz daha Nuri Bilge Ceylan gibi maçtı. Benim sevdiğim maçlar o tarz maçlar. O yüzden biraz orada ben kalkacağım tahtaya da. İyi, bu maç beklentimizi karşıladı. İşte İspanya'nın ya da yani kimin kadrosu gelirse zaten planları biliyoruz. Önce bir kadrolar üzerinden bakacağız. Abi burada plan belliydi. İspanya'nın oynadığı oyun belli. Fas'ın oynadığı oyun belli. Biz şey diyorduk, yani bunlar ne gibi farklar yaratır? İşte mesela Morata'yla mı başlar, yoksa Romain Saïs'i, Agüero'yu biraz sıkıntıya sokacak yüzü dönük bir sahte dokuzla mı başlar? Dün bir 5 dakika onu konuştuk. Evet. Ondan sonra Fas'ın da genişliği nasıl kullanacağını konuşmuştuk. İkisinin de ama minik minik değişiklikler yaptığını gördük. Hemen bir kalkayım Gel ben abi. tahtaya. İstiyorsan şeyleri de al, stickerları da al. Ha, hocam artık Alıştık artık. İspanya'yı aldım, Fas'ı aldım. Bakalım. Karıştırmadan geri takması da var onun. Aman abi düşme. Ben bugün bu arada stüdyoya gelirken düştüm abi. Bayağı yüzü kapaklandı. Dikkat edelim. Benim gibi sakar ben- arkadaşlar karanlıkta yürürken. Şöyle bak, şu köşeye de tam oturuyormuş. İspanya'yı burada dizeceğiz. Tamam, hocam kırmızı 4-3-3'ü dizmiş bana, okey. Aynen. Şuradan da bir Fas'a bir 4-3-3 çizeceğiz ki Sofyan Amrabat övelim. Evet, buradayız. Fas o açıdan turnuvanın kafa en rahat takımı. Herkes belli. Evet. Düzen belli. Aynen. Ama şimdi biz bir takımı nasıl anlatıyorduk? Bir, nasıl çıkıyorlar? İki, nasıl karşılıyorlar? Üç, üretirken ne yapmaya çalışıyorlar? İşte sahayı enine mi açıyorlar? Kaptırınca hemen işte dörtlü orta blokta kazanıp kontra mı yapıyorlar? Şimdi bizim bildiğimiz İspanya buraya bir ön libero getirir.
Burada zaten dörtlü çıkar. Kalecinin ayağı yani Süper Lig'de ortalama bir orta saha kadar iyi. Burada bu dörtlüyü kurar. Şurada Gavi ve Pedri 2 tane, bunlara serbest 8 falan diyorlar Türkçe'de. Gezgin oyun kurucu diyelim biz, FM tabiridir. Modern 8. Aynen, burada hangi taraf baskıyı daha kalabalık yediyse burada alır, yaratır ve bitirirler. Bu arada bekler de aslanlar gibi çıkar, Bu sahayı arada genişletir. Ya, ideal hocanın kafasındaki Asensio'da stoperleri çeker, Aynen. derine çeker. Yani bu filmler genelde şuralarda çekilir İspanya'da. Bu takımın yapabilirlikleri, bu anlattığımız planı harika uyguluyorlar. Ama buradaki filmi çekerken bu takım tutukluk yapıyor. Neden? Fatih çok kötü durumda. Fiziksel olarak Atamıyor girince de sahaya gördük. Hücum üçlüsü bu orta sahaya göre pozisyon yaratmakta da çok mahir değil. Bitirmekte zaten değil. Peki bu maç ne gördük? Bu maç benim çok şaşırdığım bir plan değişikliği gördük. Bir, bu çıkış yoktu. Şu çıkış vardı. Şöyle bir dörtlü. Orada sağda orta sahacı oynatan Llorente'yi oynatmasının sebebi buydu. Ben bunun sebebini anlamaya, ya neden böyle yapıyorlar? Çünkü Sergio Busquets'in hele bu yaşta en iyi yapabildiği iş bu. Yani o zaman buradaki oyuncu değişiyorsa bunun da değişmesi lazım. Abi bunu, şimdi İspanya'nın oyunu şöyle özetleyebiliriz. Toplayken çok sabırlı, top rakipteyken çok sabırsız. Hemen basmak istiyorlar çünkü savunmada hata da yapıyor bu takım. Burada abi şu Fas orta sahasına baskıya gönderdi. Mancini Melo ile yapardı bunu. Ceyhun Gülselam derinde kalırdı, Melo baskıya giderdi. Hatta Bursa'ya büyük fark attığı bir maç vardı Galatasaray'ın. Evet, orayı isteyen açabilir. Burada o Melo'nun rolünü biraz oynattı. Pek iyi oynayamadı. Yani burada İspanya'nın filmi öyle değiştirdiğini gördük. O neden? Ben mesela Fas'ta onu hiç fark etmemiştim. Fas'ın planı İspanya'nın çok daha aşil topuğuna basan bir plandı. Abi Fas burada aslanlar gibi pas yapıyor. Yani bunlar topsuz sabırsız dedik ya. Burada bayağı sayıslar vesaireler, biz Beşiktaş'ta öyle tiki taka yaparken görmedik, sayısı sıkıyordu uzun. Burada Agüer'le aldılar, Sofyan Amrabat'la aldılar. Şu Hakimi ile aldı verdi. Angers'ta oynayan oyuncu Lig 1'de Onay dedi. Unai. Unai. Çok değişik bir oyuncu abi. Bacakları uzun. Aynen. Ya burada Denklemi dediler ki biz sizin hücumcularınız zaten üretmekte mahir değil, biz bir de onları yoracağız baba. Başladılar ki Regragui'yi gerçekten en iyi eşleşme hocalarından biri turnuvanın, hep övüyoruz. Bir kere burada yordular. İspanya uzatmanın sonlarında yarattığı atak sürekliliği hariç, atak sürekliliği o yüzden yakalayamadı. Burada top alındığı zaman bir dinlenildi. İkinci de burada İspanya Busquets'i çıkarma riskini aldı. Bek'te de onun önlemini aldı ya. Abi bu bek buraya biraz yaklaşınca Buffal burada şov yaptı. Yani biz Ziyech'ten ne bekliyorsak Buffal'den gördük. Çok iyi oynadı adam. Peki büyük maç oyuncusu Carvajal düşünülmez miydi? Ben zaten şeyi anlamadım. Real Madrid'de her şeyi kazanmış bir adam. Tecrübe. Ya aynen abi, yani burada Carvajal değil, işte Azpilicueta falan mesleği bek oynamak olan biri. Neden yani ya şöyle bir şey olur. Fas adam adama eşleşir stoperlerle de basar, mesela Van Gaal gibi hazırlanmıştır hoca. Anlarım o zaman. Şaşırtacak. Öyle bir şey de olmadı. Abi ama o da yani 2 tane çok iyi bekinin olması yani. Oradaki Mazraoui tehdidi buradaki karara sebep olmuştu bence. Bak şimdi ikna oldum mesela. Şu an dediğinde oldum. Ama burada işte 2 tane iyi planı olan takım var ya. İspanya'nın da planı iyiydi. Hatta çok övdük. Bu maçta da 1000 pası geçtiler. Fas'ın da planı çok iyiydi. Bu planlardaki minik minik değişiklikleri gördük. Bu değişikliklerde Fas bence daha çok avantaj sağladı. Fas daha net pozisyonları yakalayan taraftı. İşte ikinci yarıda giren 21 numaralı forvetleri. Bizim bir ligdeki bir oyuncuya adı benziyor diye unutuyorum sürekli öyle. Bari'de oynayan. 14 gol attı senin yanında. Çedira. Çedira. Kedira'ya benziyor diye. Evet. Bu arkadaş yapabilseydi Fas maçı ilk 90'da hak etti. Hak etti. Uzatmaların sonuna doğru iş döndü biraz. O da buradaki o topu yapamamaya başlamaktan bir de yorgunluk. İspanya biraz şuursuz da basmaya başladı. Şeye döndü. İspanya özel bir kolej. Çok böyle güçlü, yakışıklı, sevimli çocuklar. Fas Çeliktepe Lisesi. Rıdvan Dilmen'in var ya, ev kedisi, sokak kedisi. Evet. Aynen. Aynen.
Fas'ın motivasyonu, konsantrasyonu yükseldikçe oranın siniri daha çok bozulmaya başladı. Evet. Bence orada tutundular her şeye. Bir de abi bunlar toplu oynamaya alışık da bu turnuvada da Avrupa şampiyonalarında falan da bunlar topu alamamaya hiç alışık değil ya. Çok iyi bir pres takımı. Evet. Yaptırmadı. Yani Regragui hocayı ben mesela burada iyi mesela Queiroz. Gelsin Süper Lig'de şampiyon takım çalıştırır mı? İran'a iyi top oynattı bir iki maç zor derim. Tabii. Ama Regragui abi her takıma isterim ya. Adam topla da yaptırdı çünkü. Afrika Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da var. Adam İspanya sahadaki her şeyi istiyor. Sırf topu değil. Önde kazanmak da istiyor. Çabuk kazanmak da istiyor. Sahaya kendi istediği gibi yerleşilsin istiyor. Hiçbirini yaptırmadı ve mesela burada ana silahı vardı Ziye. Bu önlemlerden vesairelerden anormal oynadığı topu oynamadı. Buradaki oynadı o sefer. Aynen. Abi bu kadar önleme rağmen bir de şunu yapamadınız İspanya. Burada hakiminin karşısında Dani Olmo birebir. Görmedik. Tamam Dani Olmo Buffal kadar yetenekli oyuncu değil. Birebire kalması o kadar anlamlı değil. Ama yine de görmedik. Bu kadar önlemi aldın. 4 defa birebir yakaladı Buffal. Yani ne gerek vardı o zaman o kadar önleme sorusu. Onu da getirdi abi. Ön taraf özellikle Ferran çok hareketsiz kaldı. Yani böyle bir düzende bir de santraforun yoksa hareketsiz oyuncu, hareketsiz açık oyuncusu çok büyük sıkıntı. Evet. O hareketsizlik hiç yormadıkça savunmayı bu takım inanılmaz bir konsantrasyon takımı. Yani konsantrasyon üzerinden oynayıp her şeyi onun üzerinden yapan. Kıyıcı dedi ya konsantrasyon da yükseldikçe ben hep o yüzden ilk golün dakikası önemli diye. Böyle 15'te karambolden atsa o konsantrasyon dağılacak. Atmadılar, iyice yakınlaştı. İyice yakınlaştı. Bu kadar yakın bir takımı da böyle işte o son 10'daki 110 ile 120 arasındaki baskıyla falan işte şişirirsin, arka direk boş kalır, vurdu, direğe çarptı çıktı. Orada şans yanıldı. Bunu yaparken Bono'ya iş düşmedi normal Düşmedi sürede. abi, Yani düşmedi. Morata'nın bir çizgiden fizik kurallarına aykırı vuruşu var. Bir tane tane yarım bir vuruş var yani. Direğe işte takılan direkten- son dakika Sarabia var. işte, aynen. Sarabia'nın O pozisyon vuruşu. var. Onun dışında olmadı. Buffal beni bugün böyle 5 sene öncesine götürdü. Ben hani sen de seversin o stildeki oyuncuları. Kalmadı ya, bireysellik çok kalmadı futbolda. Böyle arada kafayı kaldıran oyuncular çok hoşuma gider. Southampton'a hep kızardım abi. Buffal gibi oyuncuyu buldun, getirdin, oynat, yeteri kadar iyi oynatamıyorsun. Sonra Lig 1'e döndükten sonra dedim ki Buffal'de varmış sıkıntı. Ama senede böyle arada 3-4 maç attığı zaman insan mest oluyor ya. İlk yarı bayıldım yani. Net abi. Biz şimdi Fas'ın fark yarattığı kısmı topla yarattığı için genelde yani hücumlarını konuştuğumuz için burada konuştuk da esas ama maçın adamı burada. Çünkü orada işte geçemediler, hareketsiz kaldılar, burada topu alamadılar. Bunların tek müsebbibi abi Sofyan Amrabat'tı. Olağanüstü top oynadı herif. Abi ön liberoları anlatırken dün de penaltı çıkardığı için kaleciyi seçmek zorunda kalmıştık maçın adamı. Ama bizim Eren içeride Endo'yu da yapmıştı. Bir oyuncu daha ön libero olarak Endo. Dün Endo seçtik maçın adamı. Bugün de yine kaleciyi seçtik ama gönlümüzün adamı da Amrabat. Aynen. Ben ufak geçiyorum. Geç abi. Bono'da muhteşem penaltılar çıkardı. Yani aklına girdi rakibin abi. Ben dün Hırvatistan kalecisinin çıkardığını düşünmüyorum o penaltıları. Yani Japonlar çok kötü vurdu diye değerlendirdim. Bugün net olarak yani o kadar iyi yer tutuyor ki herif yani. Hiçbir numarasına düşmedi İspanyolların. Bir de abi gerçekten ben hiç futbolla uzaktan yakından alakası olmayan bir yorum ama yani zayıf futbolcular atınca İspanyollar zayıf genelde, böyle fizikli oyuncu yok. Faslılar bir geldi abi topun başına. Kapı gibi. Hepsi bela gibi adamlar. Sarabia'nın yüzünde kaçıracağım yazıyordu zaten ya. Değil mi abi? Çok belli ediyor. Kafa yani. direkte kaldı. Yani Aynen. benim en sevdiğim teknik adam bu turnuvada Luis Enrique, öyle olmayı da oynattığı topu seviyorum. Yani birçok şeyini seviyorum. Tibic pek hoşuma Ramos'u alsaydı işte Ramos atardı Onu orada. diyecektim. Ama o ilk penaltıda Ramos şöyle bir dik durduğu zaman Tabii. Bono kalmıyordu Tabii. yani. Ben Busquets'in de dedim atar ama Ama hiçbirini atamadı. Abi yani Nico'yu oynattığı maçlarda verim alamadı ama bu maç çok istiyormuş. Girdikten sonra bir 10 dakika, Nico zaten öyle bir oyuncu. 10 dakika dünyanın en iyi kanat oyuncusu gibi görünür. En azından onun o hareketli birebir aldığında bir çalım denemesi falan yıprattı biraz Fas savunmasını. Nico ile Morata daha erken girmeliymiş yani. Peki, net katılıyorum bu arada. Özellikle hani Asensio mu daha doğru plan, Morata Aynen. mı demiştik ya. Morata doğruymuş. Geldik. Bu
bugünün güzel maçlarından çıkan eşleşmeye, Fas Portekiz'e bu kadar övdük ama öbür takım Greyder gibi yani. Çok Portekiz sıkıntılı takım. Abi Afrika'da Kamerun çeyrek final oynadı yanılmıyorsam. İtalya 90. 2010'da Gana oynadı. Fas çok tarihi bir maça çıkacak. Yani yarı finalin bir ayağını tutmak isteyecek. Çok ilginç bir maç olacak. Tabii dünyanın da desteğini almak büyük ölçüde alacaklardır. Buraya kadar mı değil mi? Bugünkü Portekiz sanki buraya kadar dedirtti. Sahada tabii yine bu tutku, konsantrasyon hiç belli olmaz. Belki Fas bu defa erken bir öne geçer. Başka bir şey gösterir bize. Kapanırlar. Hiç de aşamaz orayı Portekiz ama eşleşme açısından ben yine Portekiz'in geçeceğini düşünüyorum ya. Hata yapmazlar. Bu Portekiz, bugün izlediğimiz Portekiz, bugün izlediğimiz İspanya'dan daha iyi takım. Evet. Daha organizasyonu iyi Bir bir de takım. İspanya'nın top 10'da değilken silikleşme hali, yani topu aldığında da daha az yaratmaya başlıyorlar. Çünkü oyuncuların yazılımda savunma çok yok aslında. Topu kazanma var. Topu savunma var. Kaleyi savunmaya başladığı zaman yorulacak. Pedri'si, Gavi'si, şusu busu öyle o işi çok görmüş oyuncular değil. Portekiz'de o konuda şerbetli çok oyuncu var abi. Tam onu diyecektim abi, çok iyi yerden girdin. Yani Fas maçları orta sahada kazanıyor. Orta sahadaki üçlünün hem kemik gibi sert hem ayaklar düzgün. Evet, müthiş yaratıcı değiller ama zaten müthiş yaratıcı olsalar başka takımlarda izlerdik kendilerini. Şimdi Pedri, Gavi inanılmaz potansiyeller. İyi oynadıklarında böyle ağzımızın suları akarak izliyoruz filan. Ama Pedri, Gavi'nin böyle büyük maç tecrübesi oraya William Carvalho, Otavio, Bernardo Silva üçlüsünü koyduğun zaman hem sertliğe karşılık verecekler hem de teknik olarak maçı ele alacaklar diye düşünüyorum. Yani Portekiz beni çok daha etkileyen takım Fas'ta. Bir de orada mesela dördüncüyü şey dedik ya, bu takım 4-3-3 mü dizildi, 4-3-1-2 mi dizildi? Orada zaten nitelik açısından bir avantajları var. Niceliği de sağlıyorlar. Geliyor abi Bruno. Aynen. Sıkışınca oradaki iş dördüncü oluyor hemen. İspanya'da mesela ben arada Iniesta kanat başlardı bu takımda. Öyle bir Soler, bir Gavi. Yani baktık orta sahada o film dönmüyor. Bir tane daha kamera atayım içeriye bekledim. Hiç atmadı. Atmadı. Hep o kanatları tuttu. Fernando Santos hocanın bugünkü işte Cancelo'yu, Ronaldo'yu bir arada oynatmayan hocanın hiç gözünün yaşına bakmaz. İşte orada çeker yani. Doğru organizasyon dersek eğer Fas için en doğru tabir bence. Tekniği ne kadar kıracak onu göreceğiz. Çok önemli olan bu. Bugün İspanya kendi açısından doğru bir organizasyon yapamadı. Beklenen gibi değildi yani. Ama Portekiz onu çok iyi yapıyor ve onu kademe kademe yükselterek buldular. En dikkat çekici olan durum bu. Bu Fas'ın yaptığı, başardığı ritim çok böyle 5 büyük ligdeki kulüplere de örnek olacaktır, büyük takımlara karşı. Ben mesela buradan öykünme bekliyorum bazı takımlarda. Tabii. Yani bekim iyiyse ben bir oyun yaratabilirim. Defansif orta saham eli ayağı düzgün, hani topu oynayabilecek şekilde, öne beni taşıyacak şekilde ise işte Amrabat'ın performansı gibi. Yani 7 ise, 6.5'tan 7 ise bile bundan önceki CV'si Amrabat'ın burada bayağı yükseltti kademesini. Fas'ın hocasının da ben hani flash bir şey olur zaten Portekiz'e elerse artık bambaşka bir şeye gider iş. Bu takımdaki grafiğiyle Lig 1'e falan kapı açacağını düşünüyorum. Abi şimdi bizim hani bu maçları izliyoruz. Bir yandan da önümüzdeki canlı yayınlarda ne yapacağız diye hep konuşuyoruz. Üçüncülük maçında ne konuşacağız? Çünkü üçüncülük maçı Çok gollü geçiyor zaten. Heh. Benim aklımda şey vardı hep. Yani bu kupanın ve kupa öncesi işte Totti'ler, Messi'lerde konuştuğumuz işte lig maçlarının bu trende bir şeyler ekler. Aynı 50 tane maç olan bir şampiyona, bu kadar iyi olan oyuncuların oynadığı bir şampiyona literatüre bir şeyler ekler. Ben burada ki Galatasaray Başakşehir maçında da biraz gördüm onu. Önde durmak için, önde kalmak için, savunmayı önde kurmak için pres yapmaya gerek olmayan düzenler görüyorum. Mesela bekliyor, pas aralarını kapatıyor sürekli. Gidip topa baskı yok. Bekleme var. O zaman ne yapabiliyorsun? Türkiye Ligi'ndeysen bir 35 yaşında oyuncu oynatabiliyorsun. Şeydeysen, mesela Dünya Kupası'ndaysan bir tane daha hücumcu. Mesela biz Fernando Santos'tan çok Joao Felix göremezdik forvetin yanında. Koyabiliyorsun. Fas esas Ziyehli, Bufalli, Santrforlu, El Nesri'li
3 tane bunlar çok iyi savunmacı değiller. Oynamama işte Ten Hag'la Ajax'ta bile takış diziye. Ama burada da çok iyi bir orta blok baskısı, çok iyi bir alan paylaşımı görüyoruz. Bence en önemli alınacak derslerden biri artı bir hücumcuyu oynatacak bir savunma planı görüyoruz artık. Yani ligde gördük, Napoli'de gördük. Evet. Spalletti basmıyor ki. Napoli'nin kadro yapısından, sahadaki diziliminden de burada aslında kopyalar var. Onu da görüyoruz Aynen. mesela. Büyük öykünme görüyoruz abi. Mesela o da Lobotka, Zielinski, Anguissa'nın pres, topu oyuna direkt sokma biçimi büyük fark yaratmıştı bu sene. Oradaki mesela Fas'ta da bunu zaman zaman görüyoruz. Ve direkt oynuyorlar abi. Hani sağa vereyim, sola vereyim, soldan sağa, sağ bekten sol beke. Hiç böyle bir şey de yok. Abi Uçak bekleri çok iyi kullanıyorlar şu ana kadar. Tamamen katılıyorum dediğine ama tam farklı yerden katılıyorum. Dünya Kupası kulüpleri o açıdan etkilemeyecek. Kulüpler etkilediği için bence böyle. Yani çok net kulüp etkisini görüyoruz. Mesela bugün Fas'ı izlerken benim aklıma sürekli şey geldi. Fas 4-5-1 kapanıyor ya. Crystal Palace maçı geldi. Crystal Palace City maçı geldi. Evet. O maçın City ya 2-2 bitti ya 3-2'ye çevirdiler, kazandı. Ama bir 70 dakika zulüm gibi bir hem derinde beklediler hem de orta bloğa çok iyi baskıya çıktılar. O yani. Şimdi Napoli dediğiniz, Napoli'nin o Lobotka, Zambo, Zielinski üçlüsü. Bugün Amrabat, Onahi, Amallah üçlüsü. Yani kulüpler artık milli takımların hocalarını daha çok Ki etkiliyor. buraya bence. gelmeden, turnuva başlamadan Brentford City maçı, Ivan Toney'nin performans verdiği aynı böyleydi işte. O da Geride 4-5-1 yani bekliyorlar, 4-5-1. değil mi? 2 tane hızlı çıkış zaten maçı bitirdiler. Eskiden mesela şeyi daha çok yapıyordu kulüp takımları. City karşı City gibi takımlara 5-3-2'ye dönmeyi daha çok tercih ediyorlardı. Ama bu sene Crystal Palace, Newcastle hep 4-5-1 kapanıp yaptılar. Bir de abi üçlüye basma işini çözdü bence. Evet, aynen. Evet aynen. O Çözdüler. 3-4-3'ler, 3-1-4-2'ler falan çok yani hakikaten basma işini çözdüler. Aynen. Mesela Fransa Ligi'nden gideceğim çünkü çok benziyor hem kültürel yapısı hem de futbol yapıları. Paris Saint-Germain oynarken buradan bir şey çıkartırsın sen. Atıyorum kimsen? Clermont'san mesela çıkartırsın. Net. Kesin net katılıyorum. Amine Harit olsaymış sizce? He? Amine Harit bugün bir... Renk katardı. Ama bence yani bu orta sahayı bozmazmış. Bu belli yani. Yok, ben ön tarafa kullanır diye Evet. düşündüm. Çünkü Fas, yani Amine Harit de öyle süratiyle tanıdığımız oyuncu değil de Fas bir ekstra istiyorsa gerçekten böyle ne bileyim Senegal işte İsmail'e Sar tarzı bir adam da olsaymış. İşte iki tarafta ayağı çok düzgün, oyun zekası çok yüksek, iki oyun kurucundan birini böyle o son 30 dakika koşucu Bir atabilirmiş. düz koşucu ister Evet. bu takım. Yani Abukali almadı mesela. Abukali iyi koşucu. Ben bayağı sevdiğim bir oyuncu. Her maçta son 20'leri attı. Bugün hiç atmadı. Dedim acaba çok mu kötü penaltıcı? Yani 6 değişiklik yaptı uzatmayla beraber. Peki 0-0 oyunu Portekiz'e karşı böyle gidiyor. Yine dirayet koyuyorlar. 80'de 82'de Çedira'yı El Nesir'e değiştirir misin? Bence değiştirmez artık. Abi yok. Bir de zaten Kal dersen. Hamdallah var ya bu baya bir gol atıyor yani. Tabii. Belhanda'nın Aynen, alınmama o değil mi? sebebi Aynen, olan oyuncu. aynen. O, yani çok golcü de bir oyuncu. Onu atar sahaya. Geçelim mi fikstüre? Geçelim abi. Fikstür bayağı uzakta. 9 Aralık'ta efendim. 2 gün futbol topu görmeyeceğiz. Yalnız son 16 başladığından beri ilk kez maç sonu yayınından bugünkü kadar keyif aldım ya. Maçları iyi abi. Abi ne bileyim, ben çok kötü maç bekliyordum. Yine ne bekliyorsak tersi çıkıyor. Evet dedik ya işte bastığımız yerde bitmiyor. Şimdi 9 Aralık'ta çeyrek finaller başlıyor. Hırvatistan, Brezilya, Hollanda, Arjantin. Ya chatimizi yakalamamız için bizim kaç maç kaldı zaten? Ya yok, o gitti artık. Biz tamamen 11'e keyfe. 6'yız şu an. 5 maç. 2 tahmin biz yapıyoruz. 3 tahmin. 2 tahmin en az her maça chatten Abi alıyoruz. burada ben Brezilya orta sahasını merak ediyorum. Hoca bozacak mı? Casemiro Paqueta ikilisini. En merak ettiğim şey o. Onlardan birini bozarsa ön taraftan bir oyuncu çıkarıp Neymar'ı kanata atması gerekecek falan. Çıkarmaz herhalde. Siz ne diyorsunuz? Ben o takımla yani o hücumcu kadroyla çok düşük tempo ve biraz daha hani normalde basabileceğinden daha geride basmasının sebebini bu maçlarda da oynatmak olduğunu düşünüyorum. Yine şey diyorsun, bir taraf Militao, bir taraf Danilo. Evet. Bir tanesi birazcık ön tarafa yakınlaşacak, diğeri stoperleri üçleyecek. Ya dengeyi dururken geride sağlayacaklar biraz. Çünkü Casemiro gibi bir de Paqueta da abi iyi top hırsızı. Evet. Yani bir de aldılar mı da
Hırvatistan o tehlikelere biraz açık bir takım. Ya, beni Japonya maçı çok etkiledi sanırım. Japonya maçı Endo'nun o performansı ve derinde bekleyip öndeki bir tane oyuncunun, rakibin muhteşem teknik üçlüsünü bir şekilde ekarte edişi çok etkiledi. O yüzden Endo'nun yaptığını Casemiro hayli hayli yapar diyorum. Dediğin gibi hoca da daha derinde bekleyecektir. Rahat demesem de hadi 2-0 Brezilya diyeyim. Chat'le aynı gittin bak mesela. Chat işi çözdü. Direkt çat 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 2-0'lar çıktı. 3-0 da veriyoruz chat'e. Çünkü çok fazla 3-0 da çıkmış. Brezilya hiç 2 gol yedi mi? Yemedi. Yemedi. Yok. 3-2 Brezilya diyorum. Hocam! Ters manyel yapıyorum bu defa. Burada kadroyu değiştireceğini pek düşünmüyorum abi. Kore maçındaki ilk 45 onun lezzetini almıştır. Kekremsi bir tada döndürmek Sosa ile istemez. ilgili bir şey gördünüz mü abi? Sosa oynayacak mı acaba? Hırvatistan. Yok. Yok görmedik abi. Yok. Belki darbeye bağlı sakatlıksa Bayağı etkiler. 2 gün ara onlara yarar ama. Abi bayağı etkiler çünkü Senegal maçında şeyi söyledik. Senegal'den 2 tane oyuncu Kouyaté ve Guéhi'yi çekiyorsun. O takım için çok önemli, öyle bir takım için. Dünkü maçında, Hırvatistan maçında Hırvatistan'dan 2 oyuncu çıkarıyorsun. Barisic ve Livaya. Oyun bozuluyor. Çok önemli o yüzden. Sola Sosa'nın Sosa dönmemiz. olduğunda Perisic de başka oynuyor. Aynen. Ve Perisic var diye Militao kesin oynar bence. Orada artık o yapıyı bozmaz. Zaman zaman 3 stoper gibi yapıyor. Sol beki çıkartıyor falan. Brezilya zorlansa da ben kazanacağını düşünüyorum. Hataya artık yer yok. Buraya kadar getirdikten Ben de sonra. 2-1 diyeyim. Biraz daha geride, daha dengeli Aynen. bir maç bekliyorum. Bir de abi sürprizsiz geldik buraya kadar Fas hariç. Ki Fas da hani çoğu insanın bu kadar sert bir takımın bir şey yapacağı beklentisi vardı. Bu saatten sonra da Hırvatistan halkına ayıp etmeyelim ama Brezilya görelim, Arjantin görelim. Lütfen. Tabii tabii. Sonraki turlarda da. Aynen. Luka Modric'e de selamlarımızı iletelim Zaten hocam. baba sen Dünya Kupası finali oynadın. Tamam Evet. artık buraya kadar. Bir şey söyleyeyim mi? Tam maç arası açılması peki. Hayırdır reklam çekiminde mi? Hollanda yorumları var. Ben de açacağım şimdi size skor sorarken. Abi bak hep tam bu dakikalarda benim dilim damağıma yapışıyor. O yüzden çok Benim iyi. de başlarken maçın tansiyonundan yapışıyor. Ondan yutkunuyorum. İzleyicilerimiz kusura bakmasın yani yutkunma sesi geliyorsa. Açarız şimdi hocam. Çok böyle bağırıp çağırıyoruz pozisyonları herhalde ondan. Burada öne geçme ihtimalimiz var. Hollanda, Arjantin. Burada chatten uçuk tahminler bekliyorum çünkü Messi'cilerden. Biz biraz daha akil, biraz daha sakin tahminler yapabiliriz gibi geliyor. Hollanda topu yine Amerika maçındaki gibi Arjantin'e verirse sıkıntı yaşar. Bence. Yani Bu sefer bu içeride defa karşında Pulisic'ler falan yok. Messi var. Jesus Ferreira yok. Aynen. O sıkıntıyı yaşar. Ben de buradan Arjantin'in 2-1 kazanacağını düşünüyorum. 1-0'ı verdim chat'e. Bir tane daha tahmin alayım chatten ama bu maç netameli Sen maç. de büyük açık arttırmacı gibi oldun ha. Evet Aa, evet. Satıyorsun yani maçı. Benziyor skorla. 2-1 Hollanda'yı da verdim. Hollandacılar daha mı çok? Ben 1-1 diyeceğim mesela. Sen kaç demiştin abi? Ben Chat'teydim ben. 2-1 Arjantin. 2-1 Arjantin. Tamam. Van Gaal hocamı severiz ama Arjantin'de Ben de gidiyorsun abi. 2-2'ye döndüreyim skorumu çünkü bağlasan durmaz o Gakpo'lar falan. Bir daha bir nostalji yapacağım. Brezilya Hollanda'yı çok izledik. 2010'da izledik, 98'de izledik. Bir yarı finalde de hani İtalya 90 gibi Brezilya Arjantin görelim ya. Abi Hollanda şeyi çözdü. Çıkışları, geçişleri çözdü. Şu an benim için turnuvada en iyi geçiş yapan takım yani. Diğer takımlar gerçekten o kadar derinde bekledikleri zaman pozisyon geliyor gibi oluyor ama organizasyon olmadığı için çıkamıyorlar. Hollanda çıkıyor. Depay formda geliyor. Depay yükselerek geliyor. Gakpo yükselerek geliyor. Ama bir risk aldılar. O pas geçerse orta blokta kapattılar ya Amerika'yı. Kenarda riske ettiler. Kenardaki oyuncular yeniden ortaya dönmeyi bir türlü beceremedi. Çünkü o yetenekte ortada, merkezde oyuncular yoktu. Burada sürekli gezen bir Messi var ve Messi o kadar iyi gidiyor ki pasa. Ortaya dönecektir. Ortaya döndüğünde de artık McAllister'dan falan şeyden çıkan Yunus Musa'nın dağa taşa vurduğu toplar değil, direkt kaleye giden toplar olacak. Ben yine bir tane çok iyi çıkacaklarını bekliyorum. O yüzden bir gol onlara yazayım. Hadi uçayım Arjantin'de 3 diyeyim ya. Helal. Ben Acuña'nın yerinde olsam abi kahvaltı ederken 2 saatlik dinlenme molasında tuvalette bile Dumfries'in videolarını izlerim. İşi çok zor gerçekten. Burada Fritz hocamın dediğine ben 2 golü ondan yazdım. Savunmasına güvenemedim. Yapılarda bütün hataları Su
çıkarır ortaya. Siz güzel bir bina yaparsınız işte. Ondan sonra bir bakarsınız bir yer akar. Bir yerde nem olur, bir şey olur. Ne kadar hata varsa kaba inşaatta su hepsini gösterir. Messi bu turnuvada su gibi. Rakibin nerede sıkıntısı varsa orada hata başlatıp yayda şutla bitiriyor. Bu takımın da özellikle bu hücumda senin dediğin gibi çözdükleri şeylerin yanında defoları da var. O dikişleri zorlayacaktır. Abi zaten kıyıcı Akunya dediği an ben Akunya'yı falan maçlar bitiyor hayatımdan çıkarıyorum. Benim kafa eyvah Akunya var bu takımdaya gitti. Azerbaycan'a da bizden selamlar bu arada. Diyelim şimdi. Programımızın sonuna geliyoruz. 56 bugünlük. maç izledik abi şu ana kadar. 56 oldu mu? Çok iyi. Çok Kaç iyi. maç kaldı? 8 maç. 7 kalmış olmuş. 7. 7 maçta 6'yı kapatırız. Kapatırız hocalarım. İnşallah. Şimdi biz şeyin çok güzel bir bitirişi vardı. Olacak o kadar da. Oya Başarı hatırlarsınız. Özleyin bizi anacığım. Biz 2 gün maç yok. Ama 2 gün işte yarın çekimler var. Muhtemelen Perşembe, Cuma sabah yayınlanır. Özlediğiniz isimlerle çok güzel programlarımız sizlerle olacak. Nat Spor'u takipte kalınız. Bizi de özleyiniz anacığım. Coca-Cola'nın sunduğu FIFA Dünya Kupası gün sonu programımızdan, Kupaların Kupası'ndan. Bugünlük de hoşça kalınız. 9 Aralık'ta görüşmek üzere. Şimdi futbolun mucizesine kapılma zamanı. Dolabını Coca-Cola ile doldur ve zafere inan.